Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yazın trend olan bandanalardan yapacağız. Ben böyle pullu iple yaptım. Pullu makrome ip. Böyle uzunluğu 48-49 santim oldu. Boyutu da kenar kısımları hariç 25 santim. Siz bu ölçüleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çocuklar için biraz daha küçük ya da daha geniş ve büyük istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Öreceğimiz ip de böyle hem simli hem pullu. Az önceki sadece pulluydu. Bu da hem simli hem pullu bir ip olacak. Yapım aşamasına geçebiliriz. İsterseniz sihirli halka yapabilirsiniz. Ben zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Ve birinci zincirin dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içine bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 2 tane oldu. Tekrar tığımızı alıyoruz ve bir ikili trabzan daha örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı halkanın içine 3 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 zincir çekiyorum. Halkanın içine yine 3 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Buradaki boşluğa 3 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir ikili zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Buradaki boşluğa geldim ve yine 3 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekip geriye dönüyorum. 1, 2, 3 ikili trabzan örüyorum. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 3 ikili trabzan örüyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi buradaki boşluğa, orta kısımdaki boşluğa 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekip karşı tarafa geçtik. Yine kenar kısmını aynı şekilde örelim. 1, 2 zincir çekiyoruz. Kenarlar hariç bütün yerlerde 2 zincir çekiyoruz. Kenarlarda 3 zincir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda daha da farklı modellerle karşınızda olacağım. İsterseniz bu modeli büyütüp üçgen şal da yapabilirsiniz. Gerçekten güzel, çok basit ama basit olduğu kadar da güzel. Pullu iplerle de çok şık duruyor. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki boşluklara 2 zincir çekiyoruz. Bir sonrakine. Altta birdi. Şimdi genişledi. 2 tane oldu. 2 zincir çekip örmeye devam ediyoruz. Bandanamız bu şekilde devam edecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam etti. Şimdi kenar kısımlarını yapalım. Yine 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Burada 60 zincir çekiyorum. Siz isterseniz
bu kısımlarını, sap kısmını daha da uzun isterseniz daha da fazla çekebilirsiniz. Ben 60 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 zincir çektim. Şimdi burada tutup 4 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma ipimi aldım. İkili trabzan yapıyorum ama bir tanesini çektim. Diğeri tığda bekleyecek. 2, 3 ve 4. Sonra hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çektim. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde buradaki dip kısma 1, 2, 3 ve 4. Sonra hepsini birlikte çekip bir zincir çekiyorum. İpimi çıkartıyorum. Ve bu kısımda düzgün durması için tığımızı alıp çıkartmış olduğumuz ipi çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Şimdi her zincire bir sık iğne yapıyorum. Bu ip biraz ince olduğu için sık iğne yapıyorum ama kalın iplerde isterseniz direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kaydırma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ama bu ipimiz bir tık ince olduğu için sık iğneyle daha da güzel duruyor. 60 tane zincirimizin her zincire sık iğne yapıyoruz. Yalnız bu kısma değil, alt kısımdan batıyorum ki daha düzgün dursun diye. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 2 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Şimdi buradaki trabzanların tepesine birer sık iğne yapıyorum. Boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Normalde 2 sık iğne yaparsak çok genişliyor. O yüzden boşluk kısımları bir sık iğne. Trabzanların tepesine de birer sık iğne yapıyoruz. Boşluklara bir sık iğne, her trabzanın tepesine birer sık iğne olacak şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir, iki tane üçlü trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu. Yine diğer tarafta yapmış olduğum işlemi burada da yapacağım. 60 zincir çekiyorum hemen. 60 zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine yarım trabzanlar yapacağız önce. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. Kapatıp bir zincir çekiyorum. Şimdi tığımı çekip dibine batıp o şekilde alıyorum. Sonra yine her zincire birer sık iğne yapıyorum. 60 zincire sık iğnemizi yaptık. Hemen boşluğa 1, 2, 3 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6 zincir çekiyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Toplamda 10 zincir oluyor. Trabzanımızı örüyoruz ama hepsini birlikte çekmiyoruz. Bir tanesini çekip kalanını tığda bırakıyorum. 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi hepsini birlikte çektik. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradan batınca burada çok boşluk oluyor. Ben pek sevmiyorum ama oradan da batabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. Sonra hepsini birlikte çekiyorum ve bir zincir çekip kapatıyorum. Dibinden alıyorum. Böyle olduğunda çok daha güzel oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Genelde aşağıya giderken 7 zincir çekiyorum. Bu şekilde eşit oluyor. Ve hemen bir sonraki kısma sık iğne ile batıyorum. Gördüğünüz gibi çok da düzgün oldu kenar kısmı. Şimdi bu uç kısmına geldik. Normalde burada ilgi çıkarken 6, inerken 7 zincir çekiyorduk. Şu tepe kısmında 10 zincir çekiyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra 4 zincir. Toplam 14 zincir çekmiş oluyorum. Yine aynı şekilde yapalım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir eşit ve buraya değil de şu kısmın tepesine batıyoruz ki tam burada bir köşesi olsun. Bundan sonra da yine yukarıya çıkarken aynı şekilde devam edelim. Bu şekilde devam ediyoruz ve bu bandanamızı da bitiriyoruz. Bitmiş hali yine şurada göstereyim. Böyle. Ben bandanaları birazcık yumuşak olsun diye üzerine havlu koyup çok böyle düşük ısıda ütülüyorum ki böyle daha güzel, daha yumuşak oluyor ve ipi de ezmeden havluyla ütülüyorum. Ama sizler nasıl yaparsınız bilmiyorum ama o şekilde olduğunda havluyla ütülendiğinde çok daha güzel duruyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Eğer takıldığınız ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Ben size oradan dönüş yaparım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.